Salih diye biri. Geçen yıl bizim limana tebelleş oldu. Neyin nesiymiş? Donanmada eski cephaneci başıymış. Arkası çok sağlam belli. Hiçbir şey olmadı. Silah, cephane, gümrüksüz mal. Aklına ne gelirse var adamda. Bir iki gündür Müşir Mustafa'yı Avrupa'ya kaçıracağından söz ederdi. İhtimal vermedik. Ama dün zabitlere de aynı şekilde ifade vermiş. Nerede buluruz bu adamı? Limanda barakası var. Eyvallah. Kadı efendi. Bu Salih ve adamları çok acımasızdır. Dikkatli olasın. Ha. Ne olursa olsun yanındayız. Bilesin. Eyvallah Hamdi. Sağ olasın. Lakin Rabbimin izniyle halledemeyeceğimiz iş yoktur. Kal sağlıcakla. Eyvallah. Gidelim. Lara, hiç... Bak kızım, ben senin annen sayılırım. Sen üzüldüğünde ben senden daha fazla üzülüyorum. Lakin toparlanman lazım. Her fırtınada böyle kırılacaksan hayat çok zor Lara. Ben nasıl ayakta kalacağım? Mustafa'mın canına kıyacaklar. Belki de onu bir daha asla göremeyeceğim. Senin yüreğinde ateş var. Sevda ateşi. Ne demek bir daha görememek? Lara, insan istediği şeyi yapar. Hele ki aşıksa. Mustafa'mın olduğu yere gitsek bizi alırlar mı? Babanı hiç hesaba katmıyorsun. Ah be kuzum. Dadı, madem annem gibisin, yüreğimde yanan ateşi biliyorsun. Ben teselli değil, ben Mustafa'mı görmek istiyorum. Tüm İstanbul bizi konuşuyor. Ne diyorlarmış? Ne dediklerini çok iyi biliyorsun. O kadınla ilişkini hemen keseceksin. Her duyduğuna ehemmiyet verme Feride. Kim olduğunu biliyorum. Ee, Kim olduğunu biliyorum dedim. Ya bu işe sen son ver ya da ben vermesini bilirim. sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Evet. Eşekçi Zahir'in oğluyla. Hatırladın mı babanı? Fakirlikten 3 öğün patates yediğin günleri unutma. Er olarak girdin orduya, bu mevkiye kadar yükseldin. Sefere gittin, bekledim. Savaşa gittin, bekledim. Maaşını alamadık, kuru ekmeğe muhtaç kaldım. Ardından 3 evlat yetiştirdim. Bu mudur bana reva gördüğün? Şu yaşadığın hayata bak bir hatun. Konakta yaşıyorsun. Etrafın hizmetçilerle çevrili. Dahiliye nazırının karısısın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daha ne istersin be kadın? Onurumu korumak. Yeter! Bu konuda hiçbir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Seni bu son uyarışım. Bunu bilesin. Nadide! Paşa Efendi ayrıldıktan sonra arabamı hazırlayın. Emredersiniz.
Gel. Anlat Cemil. Ferruh Paşa dün gece Londra'dan İstanbul'a gelmiş. Gelir gelmez de öldürülmüş. Kullanılan silah da Filinta Mustafa'nın silahıymış. Mustafa'nın silahı. Ha? Başka? Esat Paşa'nın emriyle tutuklanıp zindana atılmış. Peki. Birazdan padişahla bir görüşmem var sarayda. Esat Paşa'ya haber için beni odasında beklesin. Selamun aleyküm. Ne istersin? Salih sen misin? He. Ne olacak? Ne mi olacak? Ben konuşurken bana bakacaksın. Kadı Efendi Gıyasettin. Değil mi? Peki. İlgime mazhar olmayı başardın. Ne istersin? Küstahlık cahillikten gelirmiş. Bu kadar kendine güvendiğine göre sırtını dayadığın zat-ı muhterem çok yükseklerde olmalı. Mustafa diye bir zabiti Avrupa'ya kaçıracağını söylermişsin. Kaçırmak? Ne çirkin bir kelime. Ben kaçakçı mıyım? Evet. Zabitin adı Filinta Mustafa. Kendisi bana yüklü bir miktarda ödeme yaptı. Gemimde yolculuk yapmak için. Bunun için istersen mahkemede şahitlik ederim. İster misin? Duyduğuma göre Filinta Mustafa'nın başı dertteymiş. Ferruh Paşa'yı katletti diyorlar. Tabii ya. Şimdi anlıyorum bana neden bu kadar çok para ödediğini. Yo, ben de eski bir askerim Kadı Efendi. Böyle bir suçu işledikten sonra onu asla salmazdım. Hakkınız var. Bazı horozlar sadece kendileri öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlarmış. Tekrar görüşeceğiz. Her vakit beklerim. Halim Efendi, Halim Efendi. Kara borsacılık nasıl gidiyor Halim? He? Ne o? Selam sabah yok mu? Hoş geldin diyelim. Hayat çok zor be Halim. Şu abilere bak. Üstlerinde başlarında giyecekleri yok. Kusura bakma abi. Bir daha karşına çıktığım zaman bana gereken saygıyı göstereceksin Halim.
Yoksa senin o beynini masadan temizlerler. Anladın mı lan? Evet, anladım. Aferin Halim. Sen ölürsen Halim, kara borsacılık kim yapacak he? Milleti kim kazıklayacak? Haklısın Rıza Efendi. Aferin. Bak şimdi nasıl anlaşıyoruz? Boşu boşuna sinirlendirdin beni be Halim. Ha? Değil mi? Hayırlı işler. Halim. Sultanım, Şah babacığım. Eğitim nasıl gidiyor? maşallah sultanımız çok zekiler padişahım. Âlâ. Vereceğimiz eğitim çocuklarımızın ileride serveti olacaktır. Evet, sizi dinliyorum. Kocamın peşini bırakacaksın. Kocanız? Kim, pardon? Dahiliye Nazırı Esat Paşa. Esat Paşa'nın peşinde olduğumu nereden çıkardınız? Kim bilir belki de o benim peşimdedir. Esat Paşa'ya söyleyebilirsiniz. Buraya gelmek zorunda değil. Söyleyebilirseniz tabii. Esat Paşa'ya da hak vermemek mümkün değil. Şu halinize bir bakıyorum da. Çok bırakmışsınız kendinizi. Giyiminiz, kuşamınız, alımınız. Siz koskoca bir dahiliye nazırı eşisiniz canım. Ben birazdan Pere'ye gideceğim. Terzime. İsterseniz sizi onunla tanıştırabilirim. Size küçük bir sır vereyim mi? Belki böyle kocanızı elinizde tutma şansını yakalarsınız ha? Ne dersiniz? Allah cezanı versin rezil kadın. Zavallı. Hiçbir zaman anlayamayacağı bir oyunun içinde yer alacak. Çok geç kalıyoruz Boris Efendi. Bankayı kuramayacaksanız şimdiden söyleyin. Sultanım izin verirlerse. Buyurun. Malumunuz sermayeyi kendi iç kaynaklarımızdan oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak 12 milyon altını toparlamak biraz zaman alacak gibi. 15 gün mühlet. Ya bu işi çözersiniz ya da bu işi layığıyla yapacak başka birini buluruz. Ferman padişahımızındır. Bu fırsat asla kaçmamalı. Ama başarısızlık olasılığı yoksa
zaferin de hiçbir anlamı yoktur. Arabam hazır mı? Hazır sultanım. Hırkamı getirin. Ben gidiyorum. Emniyeti elden bırakmayınız sultanım. Her faninin gönlünü yıkaması gereken bir zaman vardır. İçinizi ferah tutunuz paşa. Seni çok üzdüm. Olur mu öyle şey? Bu nasıl söz? Sana hiç destek olamadım. Sen benim hayatımdaki mutluluğun tek adısın. Aşk neymiş ben seninle gördüm Lara. İsterse şimdi ölüm gelsin. Umurumda değil. Seni sevdim ya. Kalbim senin için attı ya. Ağlama. Beni dinle. Burada kendini sakın yalnız hissetme. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğin an elini kalbine koy. Ben hep oradayım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnan her şeyi yapacağım. Babamla konuşacağım. Gerekirse padişahla bile konuşacağım. Ben senin kalbinde olduğum sürece ne bu parmaklıkların ne de bu duvarların hiçbir önemi yok. Anladın mı? Mustafa'm. Çıkacağım buradan. Merak etme. Nereye varmak istersen oraya varırsın Gıyasettin Efendi. Hiçbir uzak, duanın erişemeyeceği kadar uzak değildir. Konuşun hocam. Sultanımın müsaadesi olursa o kıymetli vaktinden bir parça almayı istirham ederim. Müşir Mustafa hakkında verdiğiniz hüküm... Adalet tecelli edecektir. Merak etmeyiniz. Biz kendimizden olana inandık. Yalanın peşinden gitmedik. Doğruluğu şiar edindik Gıyasettin. Kendinizi tüketmeyin. Vazifenizi yapın, yeter. Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Akarsuların çağlarım, dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim Anuban ağlarım. Gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vasfına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.
Boris Zaharyas geldi Paşa Hazretleri. Boris Efendi, hoş geldin. Rıza bizi yalnız bırak. Çok keyiflisin. Evet. Çünkü bugün Mustafa'yı zindana koyduk. Benden habersiz. Ben neden sevinmediğini anlayamıyorum. Çünkü benden habersiz yaptığın her şey beni müşkül duruma sokuyor. Sen kendini zeki zannediyorsun Esat Paşa. Ama maalesef o kadar zeki biri değilsin. Bu yaptığın Mustafa'ya yeni bir komplo yüklemek dışında neye yaradı? Ama ben Sakın zekamı aşağılamaya kalkma. Bu beni çok sinirlendirir. Bu olayı sen tezgahladın. Büyük ihtimalle Ferruh Paşa'nın elinde seninle ilgili belgeler var. Doğru mu? Londra'da yaptığın gemi alımı ile ilgili rüşvet belgeleri mi? Rıza'ya mı yaptırdın bu işi? dışarıdan birine. Dışarıdan birine. Esat Paşa. Sana daha önce de söyledim. Seni bu makama getirebilmek için çok çabaladım. Risk aldım. Sen açığa çıkarsan ben de açığa çıkarım. Peki sence ben buna izin verir miyim? Şimdi tehlikenin büyüklüğünü anladın mı? Ferruh Paşa'nın elindekiler beni mahvedecekti. Ya ne yapabilirdim? Bana gelmeliydin. Bana. Bu olayı eline yüzüne bulaştırmak üzeresin. Bu işi her kime yaptırdıysan Kadı Gıyasettin çoktan onun peşine düşmüştür bile. Mustafa'yı temize çıkarmak zorundayız. Neden? Çünkü Mustafa kadıyı harekete geçirir. Kadı da padişahı. Anladın mı şimdi? Kendimi kurtarmak için Mustafa'yı kurtarmak zorundayım. Beceriksizliğin yüzünden düştüğüm duruma bak. Şimdi sana söyleyeceklerimi yapma nezaketini gösterir misin acaba? Dadı. Biliyor musun? Onu bir an bile görsem içimde garip bir huzur duygusu oluyor. Bu dar vakitte de mi kuzum? Her vakitte dadı. Her vakitte. En azından sen böyle umutlu ol. Zira buna ihtiyacınız olacak. Babamla konuşacağım. Bak Lara, Mustafa'yı görmen için 40 takla attım, yardım ettim ama söz konusu Boris Efendi olunca Korkuyorsun babamdan değil mi? biraz. Canımın içi. Sen bana moral verdin. Yanımda oldun. Kendimi güçlü hissettirdin. Mustafa'mı dünya gözüyle gördüm ya. Babamla konuşmak için artık yeterince nedenim var. Canım kızım benim. Mustafa'yı zindana atmış. Biliyorum Abdullah Efendi. Geç otur, seninle konuşacaklarımız var.
Ferruh Paşa'yı öldüren silah filinta. Ne? Maalesef öyle. Mustafa aleyhinde en önemli delil o. Şimdi söyle bana. Filinta'nın aynısından bir tane daha yaptın mı? O silahı Mustafa'ya ben özel olarak yaptım. O silahı benden başka yapacak kimse var. Bir kişi daha var. Kim? Hayda. Bugün de ne kadar çok sabit geldi arkadaş. Esat Paşa'nın selamını getirdik. Ha, öyle söylesene. Aleyküm selam. Buyur. Ne var bunun içinde? Tütün var. Yurt dışına gidecek. Demek silah var ha? Ne diyorsun lan sen? Lan mı? Koskoca zabite hakarete. Bir de silahlı mukavemete. Bırak! Şşt, buraya gelin! Hadi şunu! Tamam, öldü! Şşt, tamam! Bekle, öldü, bırak! Lan bırak, öldü! Adam kaçtı, koş! Hadi koş! Oğlum bırak diyorum, bırak! Nereden çıktı bu bomba ya? Ulan doğru. Adam askeri bombacıydı. Dur bakalım. Kimi aradın? Buyurun efendim. Abdullah. Emrullah. Hoş geldin. Kaç yıl oldu? 7 yıl, 280 gün,
21 saat 10 dakika. Mükemmel. Mükemmel. Hala zehir gibisin. Abdullah, çok güzel bir şey yaptın. Bayılacaksın. Evet. Öyle miydi? Abdullah, ne görüyorsun? Abdullah, ne görüyorsun? Senden ve yaptıklarından nefret ediyorum. Asıl ben senden nefret ediyorum. Ve o bir halta yaramayan idealizminden de. Sadece utan. Neden utanacağım? Ha? Ata mesleğimizden mi? Ailemiz yüzyıllardır bu işi yapıyor. Sen de bunu biliyorsun. Niye geldin buraya? Bir silah. Filinta Mustafa için yapmıştım. Sen silah yapıyorsun yani. Benim yaptığım her şey adalet için. Para kazanmak için değil. Peki. Bu yaptığın filinta? Birisi bu silahın aynını yapmış ve bir suikaste kullanılmış. Aynından. 38 kalibrelik bir silah. Bu silah senden başkası yapamaz. Bir de benden. Kimin için yaptım bu silahı? Hı? Ben hayatımı silah yaparak kazanıyorum. Eğer çalıştığım insanların ismini verirsem... ...bir daha kimse bende çalışmaz. Silahları Osmanlı'ya da satıyorsun. Hayatta tek önem verdiğin şey para. Pul koleksiyonu da yapıyorum. Hobi için. Ona da çok önem veririm. Emrullah, kardeşim olduğun için senden utanıyorum. Sen kendini farklı zannediyorsun değil mi? Abdullah! Biz ikimiz de aynıyız. Duydun mu beni? Nasıl elinden kaçar? Üzerimize bomba attı Nazır Efendi. Hepimiz ölüyorduk. Bana bak. İstanbul'u tarumar da etsen o herifin leşini bana getireceksin. Yoksa gözüme gözükme. Anladın mı beni?
Esat Paşa alçağı. Beni sattın. Beni öldürtmeye kalkmak. Sen görürsün. Görürsün. Ben de senin canını nasıl alacağım. Hem de en iyi bildiğim yöntemle. Bombayı kendini kovalayanların üzerine atmış. Sonra da sırra kadem basmış Kadı Efendi. Evine gidemez. Mutlaka bir yerde saklanıyor olmalı. Hasan. Kadı Efendi. Gidelim. Nereye? Salih'in gidemediği yere. Evine. Üsküplü. Gidiyoruz. Kızım yapacak çok işim var. Nedir konuşmak istediğin şey? Baba, Neyin var senin? Ne oldu? Mustafa'yı tutuklamışlar. Onu idam edecekler. Evet. Bu adalet işleri... Mustafa masum. Bazı insanlar doğduğunda bile masum değildir. Efendim? Yani demek istiyorum ki bizler insanların masum doğduğuna inanırız ancak her insanın içinde bir şeytan gizlidir. Yani sence Mustafa bu işi yapmış olamaz mı? Bana masum olduğunu söyledi. Ne zaman? Ne zaman? Onu ziyarete gittim bugün. Ne? Benim kızım benden habersiz zindana mı gidiyor? Baba lütfen onu kurtar. Kızım. Ne olursun. Kızım. Peki. Kader midir bilmiyorum ama inan bana onu kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Salih gerçekten meraklıymış bombalara. Adam cephaneci başıymış Kadı Efendi. Kadı Efendi. Allah'ıma şükürler olsun.